Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifi hazırladım. Müthiş bir şey, 10 dakikada hazırlıyorsunuz. Mis gibi hepsini çekiyor. Hira tatlısı yapacağız. İyi seyirler. İlk olarak şerbetimizi hazırlayalım. 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı sıcak suyumuzu kasemizin içerisine alalım. Sıcak su tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar, çabuk erimesi için. Lütfen soğuk su kullanmayın. 2 bardak sıcak su yeterli. Hepsini ekleyelim. Birkaç damla da şöyle göz kararı limon damlattım içerisine. Karıştırdım, kenara aldım. Şerbetimiz hazır. Yaklaşık 1 dakikada şerbetimiz hazır. Hamurumuz için 1 tane yumurta, 125 gram eritilmiş tereyağı yarım su bardağına denk geliyor. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz fakat tavsiyem tereyağı kullanmanız. Yarım su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı tepeli kabartma tuzumuzu ekleyelim. İsteğe bağlı olarak portakal kabuğu rendeleyebilirsiniz. Ben çok yakıştığına inanıyorum ve bir portakalın kabuğunu da içerisine rendeledim. Hamurumuz bu kadar. Hemen spatulamızla toplayalım. Çok kolay ve çok pratik sevgili arkadaşlar. Önceden onu karıştır bunu karıştır yok. Hepsini aynı anda atın. Kasenizin içerisine spatula ile toplayın. Elinizde de şöyle bir 1 dakika yoğurmanız yeterli. Ben de hamur toplandıktan sonra elimle de şöyle kısa bir süre yoğurdum ve güzel bir hamur elde ettim. Gayet yumuşak, oldukça yumuşak bir hamurumuz var. Şekil vermeye başlamadan önce 2 yemek kaşığı kadar irmiğimiz var batırmak için. Tepsimi de tereyağı ile yağlamıştım. Ve şimdi şekil verelim. Tatlılarınızın büyüklüğü tamamen sizin isteğinize bağlıdır. İsterseniz daha küçük, isterseniz daha büyük yapın. Ben ceviz büyüklüğünde bezeler aldım, yuvarladım ve irmikli tabağın içerisinde her tarafını boş yer kalmayacak şekilde irmiğe bulayıp tepsimize diziyoruz. Ve tüm hamuru aynı işlemle yaptım ve bitirdim. Tatlılarımız fırına gitmek için hazır. Vermiş olduğum bu malzeme listesinden bir tepsi hira tatlısı çıkıyor. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 35-40 dakika kızarıncaya dek pişmek için gönderiyoruz. Tatlımız pişerken bir portakalımız vardı. Kabuğunu hamuruna kullandık. Şimdi o portakalımızın suyunu da daha önce hazırlamış olduğumuz şerbetimize ekleyelim. Bu da isteğe bağlı bir yöntemdir ama elinizde portakalınız varsa lütfen suyunu da şerbetinize ekleyin. Bu da muazzam bir lezzet katacak. Portakalın suyunu da bir süzek kullandım. Şerbeti eklerken çekirdeğini veya portakalın kendi içerisindeki o ipleri vardır. Şerbete gitmesin diye. Şu anda bir kısa süre karıştırın. Şerbetimizi kenara alalım. Zaten hazırdı. Tatlımız 40 dakikanın sonunda nar gibi kızardı. Fırından çıkardım. İlk sıcağı gittikten sonra hazırlamış olduğumuz şerbetimizi komple üzerine dökelim. Ve her hira tatlısının üzerine bir kepçe dökün ki hiç boş yer kalmasın. Yani şerbet her tarafına değsin sevgili arkadaşlar ki güzel çeksin. Hepsini döktüm. Güzel çekebilmesi için de yüzeyine bir tepsi kapatıp kenara 1 saat dinlenmeye aldım. Ve 1 saatin sonunda bakar mısınız? Nasıl şiştiler böyle? Hepsini çektiler. Daha bir dombili oldular. Çok güzel. Mis gibi de portakal kokuyor. Tatlımız şu anda servis için hazır. Tabii ki ben büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bıçakla kestim ki dokusunu tam görmeniz için. Bakın yumuşacıktır. İçi olduğu gibi şerbetini çektiği için yumuşacık. Ama tabağınızda da böyle dağılmalar asla olmuyor. Hiç sanmayın ki hamursu bir tat olur. Asla değil. Tam kıvamında şerbetiyle çok da hafif bir şerbetli tatlı. İnşallah çok ümit ediyorum ki sizler de çok seveceksiniz diye. Ertesi gün tatlınız daha bir lezzetli oluyor. Onu da hemen belirteyim. Ama ilk günde muhteşem bir tadı vardı. İnşallah sizler de memnun kalırsınız. Bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.